Bugün Kandilli'deyiz. Bunlar Kandilli'nin ilk lojmanları. Üzülüyorum, gözlerimden yaş geliyor bunların böyle bu halini görünce. Bir kilisedeyiz. Daha doğrusu kilisenin yıkıntılarındayız. Varagel'e doğru yürüyoruz. Çok güzel bir yol. Burası sinemanın giriş kapısı. İkinci Dünya Savaşı'nda her yer karanlıkken Kandilli bölgesinin ışıl ışıl olduğunu annem söyler. Annem Dilli Varagel'deyiz. Burada şu anda bir kafe var. Başlı başına bir cumhuriyettik biz. Kendi paramız vardı, kendi alışveriş yerlerimiz vardı. Eski parlak günlerinden tek eser yok. Bir daha dünyaya gelsem yine burada yaşamak isterdim. Kandilli'ye yolunuzu mutlaka düşürün derim. Çünkü burası gerçekten çok güzel. Bugün Kandilli'deyiz. Bir dönem 1970'li yıllarda en parlak yıllarını yaşayan 7000 işçinin çalıştığı zamanın ötesinde bir kent olan Kandilli'deyiz. Bugün artık biraz ürkek, biraz kırgın, biraz terk edilmiş. Beraber gezelim mi? Yanımızda Cihat Kalafat var. Cihat abi hoş geldin. Siz hoş geldiniz. Cihat abi bize Kandilli'yi anlatacak. Çünkü Cihat abi 3 yaşından beri burada büyümüş. Abi bize biraz anlatır mısınız buradaki yaşamını? Ya Kandilli ne bileyim anlatabilmek öyle destan gibi bir şey yani. Öyle birkaç yine kelimeye veya cümleye sığacak bir şey değil. Hani baştan size dedim ya, bir dünya bir Atlantis diye bir ülkeyi arıyor. Hı hı. İşte biz Atlantis'i yaşayan insanlardık, bizim bir nevi insanlarıydık yani. Burası aynı bir Atlantis'i, modern, her şeyle gelişmiş, okullarıyla, tesisleriyle, sosyal yaşamlarıyla. Ereğli'nin bile bize imrendiği bir yerdi burası. Ereğli bize gezmeye gelirdi yani. Akşam sosyal tesisleri şey yapmayasın. Bizde 34 yılında sinema varken Ereğli'de sokak aralarında mahalle şeyleri, açık hava sinemaları daha kurulmamıştı. Sonraki yıllarda kuruldu yani. Buradan örnek alınarak kuruldu yani. Ereğli bile. Ereğli bir hiçti o zaman, sadece bir şeydi. Köy sahil köydü, kasabaydı yani. Onda fabrikanın gelişine orası canlandı ama esas medeniyet bizdeydi yani. çok bilgili, kültürlü insanlar geldi Kandilli'ye, yurt dışında eğitim alan. Bunlar eğitimlerini İstanbul'da Galatasaray Lisesi'nde okuyup Atatürk'ün özel kanunuyla, o başarılı çocuklar kanunu, yurt dışına gönderilen parlak zekadaki öğrenciler. Dolayısıyla bunlar yerel yaşamı çok renkli şekilde etkiliyorlar. Avrupa'da gördüklerini olduğu gibi alıyorlar. Uzun Mehmet'in kömür bulduğu değirmen arka tarafta olduğu için Köseağızı tarafında gelen incelemeler dolayısıyla bu dağın altında kömürün olduğunu tespit ediyorlar ve onun için de ulaşımı sağlayabilmek için ilk ocakları buradan sahilden Çamlı Mahallesi'ni kuruyorlar ve buradan denize 50 metre yukarıdan ocakları açıyorlar ve buranın yerinin altından kömürleri çıkarmaya başlıyorlar yani. İlk yerleşim yeri ve ilk çalışma yeri burası. 70'li yıllarda falan kapandı burası. Zonguldak Havzası'nın ilk büyük kriz faciası. O zamana kadar ölmedi mi ki madenci, şehit olmadı mı? Oldu. 3 kişi, 5 kişi, 8 kişi, 13 kişi, 15 kişi bir arada kriz faciaları olmuştu ama en önemlisi, toplu olanı, ilk büyük facia burada Armuçuk'ta, Çamlı Ocağı'nda meydana geliyor 1942'de. Bunların 40'a yakını aynı köyden. O zamankiler akrabalar, aynı köylüler. Bir vardiyada çalışıyorlar, beraber çalışıyorlar. Hani dayanışma, samimiyet olsun, daha iyi randıman olur diye o sistemle çalışıyorlar. Bir anda bir köyden 40 kişinin ölmesi
sistemi değiştiriyor. Ondan sonra karar alıyor TTK yöneticileri. Aynı köyden aynı akrabalar, hani aynı vardiyede, aynı ocakta çalışmaması için. Kızılcapınar Köyü. Bunların çoğu 40'a yakını Kızılcapınar Köyü'nün maden şehitleri. TTK Armutçuk Müessesesi'nin ilk misafirhanesinin yıkıntılarının oradayız. Zamanında bayağı gelişmiş, modern bir binaymış. Ama geriye bir şey kalmamış gördüğünüz gibi. 16 yataklı falan bir misafirhanemiz vardı burada. Gayet güzeldi. Doğal bir şeyi vardı. Balkonun, deniz manzarası, doğanın içinde. Üzülüyorum. Gözlerimden yaş geliyor. Bunların böyle bu halini görünce. Bu kömür teleferik hattımız örnek teşkil ediyor. Uludağ ve ilk teleferik kurulurken buraya incelemeye geliyorlar teknik elemanlar. Nasıl kurulmuş, nasıl bir dizayn edilmiş diye yani. Bu da örnek teşkil ediyor. Bir de bizim bu TTK kurumumuz da Anadolu'ya kurulan kamu kuruluşlarına da örnek teşkil ediyor. Mesela Nazilli'deki Sümerbank kurulanırken buraya geliyorlar, inceliyorlar. Eğitimini inceliyorlar, sosyal yapısını inceliyorlar. Ona göre orada şeyini kuruyorlar. Sosyal altyapıyı kuruyorlar yani. Bunlar Kandilli'nin ilk lojmanları ama yıkılmış. Bu lojmanlarda mühendisler, yöneticiler, işçiler kalmış. Bir ömür geçmiş buralarda. Çok değil aslında. Belki 50 yıl önce, belki 70 yıl önce, en fazla 100 yıl önce burada insanlar yaşıyordu. Bir hayat devam ediyordu burada. Kandilli zamanının çok ötesinde bir şehir olmuş. Ama zaman içinde çalışan sayısı azaldıkça geriye sadece böyle yıkıntılar kalmış. İnsanın içini sızlatan. Kandilli'nin doğası da muhteşem. Şu gördüğün yerde sosyal binamız vardı. Kandilli Kültür Derneği. Akşam lokal yani. Dinlenip sosyal bir tesisimiz var. Yemeli, içmeli, çay, kahvesi, oyun salonları olan sosyal tesisimiz. Bir de burada da
kantinimiz vardı, ekonomamız yani. Ekonoma dediğimiz market, maden kopumu. TTK'nın kendi içinde alışveriş için Akai diye bir parası vardı. Sadece bizim bölgede geçerdi alışverişte yani. Kantinlerde falan alışveriş yapmak için. O parayla alışveriş yapardınız yani. Üzerinde Akai yazan, arkada Atatürk resmi olan bir şeyimiz vardı. Paramız vardı, demir metal paraları. ...1880'li yıllarda madeni kuran İtalyanların ibadet için inşa ettiği kilisedeyiz. Daha doğrusu kilisenin yıkıntılarındayız. Tabii Batı Karadeniz'in iklimi ve doğası çok hırçın. Her yeri bitkiler sarmış. Şöyle içeri girebilecek miyiz bakalım. İtalyanlar çalıştırdıkları için onlar ibadetlerine düşkünler. Önce kiliselerini kurmuşlar geldikleri yere yani. Varagel'e doğru yürüyoruz. Çok güzel bir yol. ...1930'lu yılların başında yapılan sinemanın önündeyiz. Aslında sadece Kandilli'nin ilk sineması değil, bölgenin ilk sineması. O yıllarda Zonguldak'ta bile, il merkezinde bile sinema yokmuş. Şimdi geriye bir harabe kalmış burada da. Burası sinemanın giriş kapısı. Sosyal yaşam çok renkliydi. 1963'lere kadar Ereğli'de hiçbir sosyal yaşam yok. Sinema bile yoktu. Açık hava sineması bir iki vardı ilkel şekilde. Sosyal yaşamı tabii imkanı olanlar Kandilli'ye geliyordu. Balolarımız olurdu sinemada, Kandilli'de. Oraya gelirlerdi. Veya sezonun en son filmleri, yabancı filmleri Amerika'dan doğrudan müesseseye gelirdi. Önce Zonguldak'ta, sonra onlar servis arabalarıyla en son Kandilli'ye gelirdi. En son dediğim bir hafta 10 gün arayla Kandil'deki sinemada oynardı. İşte o dediğimiz insanlar trenlerle, personeli taşıyan trenlerle film seyretmeye Kandilli'ye gelirlerdi. Varagel'deyiz. Burada şu anda bir kafe var. Deniz manzarasıyla bir çay kahve içebilirsiniz. Ama burası bir kafeden öte bir yer. Çok ayrı bir hikayesi var. Şimdi onu dinleyelim. Şimdi Varagel başındayız. Varagel demek Türk halkının ananemisinde gel git anlamına gelen var git kelimesinden türemiş bir kelime yani. Varagel. 2 tane vagon var. Biri geliyor, biri gidiyor. Bu 10'ar kişilik işçi nakliyatında ve malzeme nakliyatında aşağıda ocaklar ve motor garajı, tamirhane olduğu için, lavar olduğu için buradan malzeme nakli yapılıyor. Aşağıya kadar bir Varagel bu. Demir yolu hattı. İtalyan bunu yaptığı zaman ilk önce millet gülmüş, korkmuş, kimse binmemiş buna. O da çoluk çocuğunu bindirmiş. Demiş ki halatı kesin. Şimdi
şaşırmışlar ya sen ne yapıyorsun diye. Çünkü emniyet sistemi var. Hı hı. Şimdi çift halat, biri sabit, biri gidip gelen halat. Bir şey olduğu zaman böyle kasılma yaparak sabit halatı kavrayan bir mekanizma var. Vagon hemen duruyor yani halat kopmaya da kalksa bir şey de olsa emniyet sistemi var yani. Ve burada hani çalıştığı 100 yılı ya da hani herhangi bir kaza olmamıştır yani. Hı hı. Herhangi bir şey. Kaç yılına kadar çalıştı bu Varagel? Valla bu 2000'leri yıllarına kadar çalıştı yani. Hı hı. Son 20 yılda artık TTK kapanmaya yüz tutunca ondan da vazgeçtiler artık yani. Aşağıya- Aşağı kadar iniyor yani cesareti olan, fiziği iyi olan inebilir, gidebilir. Ta aşağıda bu sol tarafa da iniyor. Türkiye'nin ilk termal santralı burada yani kömür santralı, elektrik santralı. Buradan sonra Zonguldak'ta kuruluyor Çatalazlı elektrik santralı yani. İtalyanlar buraya kuruyorlar yani. Buranın elektriğinin yapması için, sağlanması için. Denizden de burası böyle ışıl ışıl gözüktüğü için tamam kandil yanıyor diye Kandilli ismi o zaman verilmiş yani. İkinci Dünya Savaşı'nda her yer karanlıkken Kandilli bölgesinin ışıl ışıl olduğunu annem söyler. Annem orada doğma büyüme olduğu için ben ondan duymuştum. Dedem de orada görevli maden memuru olarak çalışmıştı. Yani tabii o elektriğin verdiği bir sosyal yaşama olumlu etkisi de var. Sinemalar falan o dönemde savaş yıllarında bile çalışıyordu. Yani lokaller, sinemalar falan. Osmanlı'nın işletme imkanı olmadığı devirlerde bir arayış içine giriyorlar. 48 yılında ilk burayı keşfe geliyor. 1848. 1848'de İtalyanlar, Fransızlar. Teknoloji Fransa'da daha çok. İtalyanlarda da Sırplardan dolayı madencilik var. Bize ilk gelen madenciler de Sırplar zaten. Sırplar usta eleman olarak geliyor. Bizim köylüler de yanlarında amele olarak çalışıyorlar yani. Sırplar gelirken bir grupla Boşnaklıları getiriyorlar. Onlar oradaki madende İtalyanlarla birlikte çalışmada daha iyiler. Bu işi daha iyi biliyorlar yani. Sonra bizim köylümüz ilk önce madene girmek istemiyor. Havza-i Fahmiye Kanunu'na göre çıkarılıyor. Dilaver Paşa'nın nizamnamesiyle mükellefiyet çıkarıyor. Mecburi her evden bir kişi çalışma mecburiyeti. Çünkü kömür çok önemli o yıllarda. Vaburların çalışması için, savaş gemilerinin çalışması için, sanayi tesislerinin çalışması için en önemli faktör kömür. Kömüre çok önem veriyorlar ve bu önemden dolayı Zonguldak meydana geliyor. Varagel'in makine dairesine çıkıyoruz. Buranın motoru çalınmış bir zaman. ...1850'lerde zaten yukarıdaki Kandilli'yi unutun. Öyle bir yer hiç yok. 1953 yılına kadar yukarısı hiç yok. Aşağı Kandilli var. Yani aşağı Kandilli dediğimizde 17 dediğimiz yani denizden 17 metre yükseklikte. Adı o nedenle 17 deniyor oraya. Hala 17 ismiyle anılıyor. O bacağızı dediğimiz aspiratörün, termik santralın olduğu yerler asıl yerleşim alanı. Daha sonra biraz daha yukarıya 18 dediğimiz, 18 dediğimiz o yamaçlara yerleşim yapılıyor. İtalyanlar tarafından yapılıyor. Asıl yani deniz seviyesinde hemen hemen kömür çıkartılıyor. Ocaklar orada. Varagel'in üst tarafı, Varagel'in olduğu yer. Varagel'in indiği yeri düşünün. Hı hı. Orada, o civarda hep. Ve ileride tünelden ileriye geçiyorsunuz. O civarda işletme evleri, İtalyan müdürlerin evleri falan hep orada. Daha sonra zamanla yukarıya doğru genişlemeye başlıyor. O aşağı Kandilli dediğimiz kısım, yani dağın yamacı, yukarıya Yayla Mahallesi'ne doğru giden kısmı düşünün. Oralar hep lojman, ev yapılıyor. Ne zamana kadar? 1950'lere kadar o yerleşim hep aşağı Kandilli'de. Müessese müdürün evi de dahil. Eski Fransızların yaptığı misafirhane de dahil hep aşağı Kandilli'de. Aşağıki lojmanlar hep kullanıldı. Yani terk edilmedi. Ne zamana kadar?
1985'lere kadar falan. Şu anda metruk tabii, onlar tamamen terk edildi. Onun sebebi de ormandan 99 yıllığına kiralanmış olması, orman idaresine terk edildi. Kandilli'nin bir de bilinmeyen bir yönü var, onu anlatmak istiyorum. 1960'lı yılların başında, yanılmıyorsam 62 veya 63 yılı olacak, Kandilli'de yeni kuyuyu yapmak için Alman personel geldi aileleriyle birlikte. İlkokula çıkan apartmana yerleştiler. Orada aşağı yukarı 3 yıl kadar yaşadılar. Yeni kuyu inşaatı bitince de oradan ayrıldılar. Zonguldak'a bir başka inşaat için gittiler. İşte onlarla birlikte Kandilli'ye tabii birlikte daha rahat çalışabilmek için Almanca bilen yok. Yakup Odancı rahmetli bölge müdürü olarak geldi. Ve Alman aileler oraya yerleştiler. Tabii bunlar sosyal yaşama çok renkli bir şekilde etki ettiler. Birdenbire Alman arabaları, giysileri, modern Alman hanımlar işte Kandil'de plaja iniyorlar herkesle birlikte. Kaynaştılar insanlarla. Ekonomadan alışveriş yapıyorlar. Sinemaya gidiyorlar akşamları falan. Çok değişik çocuklarıyla biz de o yaşlarda olan çocuklarıyla arkadaş olduk falan. Teknik personelde eşleri de işte yeni kuyuyu çok modern bir şekilde inşa edip yaklaşık 1965-64 yılında falan bitirip hizmete aldılar. Yeni kuyu o şekilde yapıldı Almanlar tarafından. Sonra onlar Kandil'den ayrıldılar ama çok renkli ve güzel bir iz bıraktılar Kandil'in sosyal yaşamına. Bu da pek hatırlanmayan bir yönüdür Kandil'in. Kandilli'ye yolunuzu mutlaka düşürün derim. Çünkü burası gerçekten çok güzel. Yazın ayrı güzel, ilkbaharda ayrı güzel, sonbaharda ayrı güzel. Mutlaka bir Kandilli'yi ziyaret edin. Geldiğinizde de şu arkamda gördüğünüz misafirhanede konaklayabilirsiniz. Bu doğayı görmeniz lazım. Kandilli'ye gelin. Baragel bölgesi hareketliliğini yitirdikten sonra 1980'li yıllarda bu misafirhane yapılmış. Ve şehir daha çok yukarı kısımda yerleşmiş. ...1953 yılında kurulan Özel Armutçuk İlkokulu... ...1984 yılında Milli Eğitim'e devroldu. Özel okulken burada madencilerin... ...maden çalışanlarının çocukları... ...ücretsiz eğitim alıyordu. Bunlar 53 yılından kalma kabartma haritalarımız. Hala bak muhafaza edilmiş. Hala duvarlarda duruyor. Sen hangi sınıfta eğitim gördün abi? Ben 1B'deydim. Gel bir oturalım sırada. Hadi oturalım. Müdür hanım müsaade var değil mi? Tabii ki. Resmi çekecek misin? Evet, tahminim şu ikinci sırada oturuyordum yani. Bir ara şurada köşede oturuyordum. Bir ara burada oturuyordum. Şimdi bu Kandilli'nin bu terk edilmiş hali, yıkık halini görünce ne hissediyorsun? Çok üzülüyoruz. Çok mücadelesini verdik, gücümüz yetmedi. Hani bir medeniyet şehrinin bu kadar çöküşü yazık, günah yani. Bir kültür şehri olarak kalabilirdi. Çevremize ışık saçıyorduk. Bizim buranın okulunun öğrencileri Ereğli'ye veya dışarıya gittikleri zaman İstanbul'a parmakla gösteriliyordu. Çünkü çok üstün düzey bir eğitim alıyorduk. Çok üzülüyorum, ağlayasım geliyor. Onun için gelmek istemiyorum yani. Bu harabe şehri görmek istemiyorum. Hayalimde kalsın diyorum. Böyle çocukluğumuzda yaşadığımız yerler, güzel evler, güzel bahçeler. Yok o kadar. 62, 62. Bak.
Zamanında madende çalışan mühendislerin ve memurların kullandığı lojmanlar. Kandilli zamanın ötesinde bir kasabaydı. 3 tane sineması vardı, özel okulları vardı. Çok ayrı bir yaşam sürüyordu burada. Kandilli bir kültürdü. Burada yaşayan herkes onu söylüyor. Kandilli'de olmak, Kandillili olmak bir ayrıcalıktı o zamanlarda. Ama şimdi geriye sadece sessiz, çoğu binası yıkılmış, lojmanları eskimiş, tenha bir kasaba kaldı. Biraz terk edilmiş, biraz hüzünlü, biraz sonbahar yaprakları gibi dökülüyor. Bir yolunuz düşsün buraya, bir görün. Belki siz de benim gibi biraz duygulanırsınız, biraz hüzünlenirsiniz bu kenti gezerken. Küçüldü. Az önce konuştuğumuz 7000'lerde olan personel şu anda 600. aşağı yukarı 600-700 arasına düştü. Ki emekli oldukça o sayı her geçen gün daha da düşüyor. Yerine yenisi alınamıyor çünkü personeli. Personel azaldıkça evler boşaldı, lojmanlar terk edildi. Şu anda oturan sayısı da çok az zaten. Kandil'in nüfusu 3000 bile değil. Dolayısıyla Kandilli'deki bu lojmanların bir kısmı satıldı ihaleyle, bir kısmı da satışta. Eski lojmanları alan bazı insanlar buraları tadilat yaptırıp içinde oturuyor. Fotoğraftı. Yan bürosunda çalışıyordu. Burada oturuyordu Nihat Bey. İstanbul'a taşındılar. 40 sene sonra çocukları geldi babasının oturduğu yere, oturduğu evi satın aldılar. TTK bu sırayı, lojmanları özelleştirdi ve satışa çıkarmıştı. Annelerine burayı hatıra olarak aldılar. Yazın anneleri geliyor, burada yaşıyor yani. Kışın yine İstanbul'a çocuklarının yanına dönüyor yani. O da güzel bir hikaye. Sinema ve memurlar lokalimiz vardı burada. Aşağıdaki sinema kapanınca buraya taşınmıştı. Burası açılınca aşağısı kapandı zaten. Modern bir sinemamız vardı. Haftada 4 tane film oynardı. Burada da memurlar lokalimiz vardı. Sosyal tesis, altta bilardo salonu, Amerikan barı, üstte yeme içme yeri, oyun salonları olmak üzere, oturma salonu olmak üzere modern bir sosyal tesis vardı burada. Sinema yandı. Yandıktan sonra lokal kısmı da etkilendi biraz. Sonradan orayı da yıktılar. İşçilerin lojman olarak kullandığı bölgedeyiz. Biraz bakımsız tabii. Eski parlak günlerinden tek eser yok. Bir tanesine bakalım yakından. Sanırım bu boş. Böyle bir manzaraya bakıyor. Doğanın içinde. Tek tük arabaların geçtiği ıssız caddeleriyle bir Kandilli. Boş evleri ve boş sokaklarıyla. Kandil'de doğdum. Şu an 52 yaşındayım. 52 senedir buradayım. Yer altında madende çalışıyorum. Burada 3 tane sinema vardı. Birçok ilde sinema yokken biz her hafta burada sinema izlerdik. İşte futbol sahamız vardı. Deniz kenarına faytonla iner çıkardık. Şu anda oralar atıl durumda. Şu anda fayton çalışmıyor. Yer altına bile işçiler o faytonla gidiyordu. Deniz kenarından yer altına giriyordular. Oradan çıkıyordular. Çok daha öncelerde. Orada plaj da vardı galiba. Orada çok büyük plaj vardı. Deniz valla yani bir daha dünyaya gelsem yine burada yaşamak isterdim. O zamanlarda yaşamak isterdim. Çok güzel gençlik geçirdik. Sosyal yaşam, insan kalmadı. Bizim pazar buradan çift taraflı, sağlı sollu arabalar ta belediyenin oraya kadar çift taraflı pazar kuruluyordu. Şimdi pazarımız kalktı. Evet. Yani en basitinden sinemalar iptal oldu. Özlüyor musunuz o günleri? Ya kesinlikle özlüyoruz. Özlemez miyiz? Hatta istiyorum ki bütün
Yani arkadaşlarımın hep içinde ukdedir. Emekli olan gelsin diye bakıyorum buraya. Yani buradan birisi hatta İstanbul'dan amcaoğlu benim satılan 9 tane lojman satıldı. Onlardan birini aldı. Yani ben almış gibi sevindim yani. Kandilli eski günlerine kavuşması zor görünüyor. Yani Zor değil, imkansız. Yani kömürün çıkması maliyeti, kömüre verilen önem enerji kaynakları arasında alt sıralara düştükçe dolayısıyla ne yatırım yapılıyor oraya ne de personel gönderiliyor. Tam tersi ayrılanın yerine yenisi bile alınmıyor. peki ne yapılabilir? Yani siz ne düşünüyorsunuz? Ne tür çalışmalar yapıyorsunuz Kandilli için? Yani turizm bir çözüm olabilir mi? Bizim başından beri savunduğumuz turizme yönelik olması. Bu konuda en kapsamlı çalışmayı vali, bundan 2-3 dönem önceki vali Ahmet Çınar Bey yaptı. Onu gördü, onun ne kadar önemli olduğunu gördü. Bizlerle birlikte ortak çalışmalar, projeler üretildi. Hatta bu projelerin hayata geçmesi aşamasına geliyordu az daha. Ama bizim korkumuz da hep Vali Bey ayrılırsa bu proje kadük hale gelir. Yani ortadan kalkar, buraya ayrılan ödenek başka yerlere gider diyorduk. Nitekim korktuğumuz başımıza geldi. Şimdi bu tünellerin de bulunduğu tren güzergahında bisiklet yolu yapılıyor. Ereğli'den Kandilli'ye kadar tamamlandığında Kandilli'nin turizmine de faydası olacağını düşünüyorum.